Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu mini yelpaze suplaları yapacağız. Daha önce runner'ını paylaşmıştım. Runner'ı çok beğenilmişti. Onu uyumlu olarak yastık kılıfında paylaşmıştım. Şimdi bu videoda da supla tarifini veriyorum. Ölçü ve ne kadar ip gittiğini video sonunda anlattım. Videoyu atlamadan izlersek video sonunda bu detaylara ulaşabilirsiniz. Bu suplaları büyüterek bu şekilde sehpa örtüsü de yapabilirsiniz. Video sonunda bunu da nasıl büyütebileceğinizi gösterdim. Runner'la suplanın uyumu nasıl olmuş? Fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi modelin yapılışına geçmeden önce videoya bir beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Bakın bunu koton iple yaptım. Bu daha yumuşak oldu. Bu suplayı bu marka koton ip kullandım. İpimin içeriği %100 koton. 5 mm tığ önerisi var. Bu bana çok büyük geldiği için 4 mm tığ ördüm. 71 gramda 109 metre ip varmış. Bakın koton iple de yapabilirsiniz. Bu koton ip. Bunu da 2 mm koton polyester karışımı iple yaptım. Ve bu marka ip kullandım. 2 mm örgülü ip. İpin içeriği %46 koton, %40 polyester, %14 rayon. Bu her ip aldığımda bu yüzdelikler değişebiliyor. 250 gramda 250 metre ip varmış. 2 ile 4 mm arasında tığ önerisi var. 4 mm tığ kullandım. Bu iplerimi Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Orta parmağımla bu şekilde doluyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. İpin altından bir tığ geçirip bakın bir tur çevirdikten sonra bir zincir yapıyorum. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Bu benim birinci zincirim. 2, 3 zincir çekerek modele başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Bu halka içinde toplamda 16 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, bu şekilde halka içinde toplamda 16 trabzan yapıyorum bu ilk zincirle birlikte. Halka içerisinde toplamda 16 adet trabzan yaptım. Şimdi halkamı iyice sıkıyorum, hiç boşluk kalmayacak şekilde. Bu ilk yaptığımız trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Yeni sıraya tekrar zincir çekerek başlıyorum. 3 zincir trabzan için, 2 zincir ara zinciri için toplamda 5 adet zincir yapıyorum. Tığımı doluyorum. Şimdi sırasıyla trabzanların tepesine trabzan yapıyoruz. 1 trabzan, 2 zincir, sıradaki trabzan tepesinde 1 trabzan. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine birer tane trabzan yapacağız. Arada 2 zincir. 2 zincir, trabzanın tepesinde 1 trabzan. 2 zincir, trabzanın tepesinde 1 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün trabzanların üzerine bu şekilde trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir çekiyorum. Sıramı birleştiriyorum. 1, 2, 3. 3. zincirin içine iz sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 5 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine batarak bir sık iğne. Bu şekilde hep 5 zincir yaparak bütün trabzanların tepesine batıyoruz. 5 zincir, trabzanın tepesinde bir sık iğne. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sonuncu halkayı yapacağız. Hem sıramı birleştirmem gerekiyor hem de bu zincirin ortasından başlamam gerekiyor. 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bakın bu ilk battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Hem de bu şekilde halka olarak sıramı bitirmiş oluyorum. Hem de yeni sırada ortadan başlamış oluyorum. Bu sırada da aynı bu yaptığımız sırayı tekrar edeceğiz. 5 zincir. Bu sefer boşluklara batacağız. Bu yaptığımız halkaların içinde bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Sıradaki boşluğun içerisinde bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki boşluğun içerisinde bir sık iğne.
Bunu da sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sonuncuyu birlikte yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Aynı buradaki gibi bitirmem gerekiyor. 2 zincir, tığımı doluyorum. Burada en son bu boşluğa batmışım. Bakın burada başlamışım. Burada da bitirmem gerekiyor. Bu şekilde bir trabzan yaparak sıramı bitiriyorum. Şimdi bu sırada bu yelpazeleri yapmaya başlıyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden direkt burada, bu benim zincir olarak sayıyorum. Burada zincirin yarısı. Şimdi trabzan yapmaya başlıyorum. Bu toplamda 5 trabzan yapacağım. 1 2 3, bakın hep aynı boşluk içerisinde yapıyoruz. 4 ve 5. Toplamda 5 trabzan yapıyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bakın buradaki şu an yaptığımız işlemi yapıyoruz. Buradaki sık iğne ve trabzan yapmaya başlıyoruz. Tığımı doluyorum. Bakın buradaki sık iğnenin tepesine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Bu sırada bir yelpaze, bir zincirli boşluk, bir yelpaze olacak. Bir sefer daha göstereceğim. Ondan sonra sıra sonuna kadar aynı. Şimdi bir yelpaze yaptım. 5 zincir. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bir zincirli kısmı yapıyorum. Şimdi yelpaze yapmaya başlıyorum. Sık iğnenin tepesine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve şimdi bu zincirli kısmı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir zincirli boşluk, bir yelpaze yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Son birleştirmeyi birlikte yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son yelpazeyi de yaptım. Sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Daha henüz sıram bitmedi. Son 5'li zincir çekerek şu boşluğu yapmam gerekiyor. Aynı diğer sıralarda yaptığım gibi bitireceğim. 2 zincir, tığımı doluyorum. Burada yaptığım trabzan tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Burada sıramı bitiriyorum. 2 sıra zincirli sıra, 1 sıra yelpaze yapacağız. Şimdi tekrar zincirli sıraya başlıyorum. 5 zincir. Bardak altlığı yapmak isterseniz bu kısma kadar yapıp bunu bardak altlığı yapabilirsiniz. Son sırayı isterseniz bu şekilde ya da bu suplada yaptığımız gibi kenar yapabilirsiniz. Bu şekilde bardak altlığı yapabilirsiniz bu ölçülerde. Şimdi 5 zincir çektikten sonra bakın bir ikinci trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Bakın bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzan tepesinde bir sık iğne yapıyorum. Buradan çoğaltmış oluyoruz sıralarımızı. 5 zincir. Bakın sıradaki boşlukta çoğaltma yapmıyorum. Direkt ortada bir sık iğne yapıyoruz. Sadece bu yelpazenin üzerinde çoğaltma yapıyoruz. 5 zincir. Bakın 1 2 ikinci trabzan tepesinde bir sık iğne, 5 zincir, bir trabzan atlıyorum, ikinci trabzan tepesinde bir sık iğne, 5 zincir, boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Boşluğa bir sefer, bu yelpazenin tepesine bu şekilde 2 sefer batarak çoğaltıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramı birleştiriyorum. 2 zincir, bu trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramı bitiriyorum. Şimdi ilk zincirli sırayı yaptım. Şimdi ikinci zincirli sırayı yapıyorum.
İlk zincirli sırada çoğaltma yapıyoruz. İkinci zincirli sırada çoğaltma yapmıyoruz. 5 zincir, boşlukta bir sık iğne. 5 zincir, bakın sıradaki boşlukta bir sık iğne. 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde 5 zincir çekerek bütün boşluklara bu şekilde tek tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramı bitiriyorum. 2 zincir, bu yaptığım trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu sırada yelpaze yapacağız. Yelpazelerin üzerinde denk gelen sık iğnelerin üzerine yapacağız. Bakın burada da gördüğünüz gibi buraya, burada da burada. Şimdi bu yelpazenin üzerine kadar geliyorum. 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. 5 zincir, bakın sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Şu anda yelpazenin tepesindeki sık iğneye gelmiş oluyorum. Hiç zincir çekmeden burada yelpaze yapmaya başlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Buradaki yelpazeyi yaptım. Şimdi buraya kadar tekrar aynı işlemi yapıyorum. Burada yelpaze yapacağım. 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Toplamda 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4, son trabzanı da yapıyorum. Sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bu zincirleri yapmaya başlıyorum. Bu sırada iki yelpaze arasında bir boşluk vardı. Bu sırada iki yelpaze arasında iki boşluk var. Bu şekilde yelpazelerin üzerine gelecek şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna yaklaştım. Bu sonuncu yelpazeyi de yapacağım. Sıradaki boşluğa batıyorum. Şimdi burada son yelpazeyi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Bakın buradaki trabzanın tepesine batarak iz sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. Şimdi benim tekrar ortadan başlamam gerekiyor. Ya da buradaki trabzanın tepesinden başlamam gerekiyor. İz sürme yaparak bu boşluğa da gelebilirsiniz. 3. zincirin oraya. Bu 2. trabzanın oraya da gelebilirsiniz. Bu şekilde bakın 2. trabzanın oraya geliyorum. Şimdi buradan yeni sıraya başlıyorum. 5 zincir. Buradan başlamamın sebebi şu anda ben buradan başlamış oluyorum. Biterken de bu tepede bitmiş olacak. 5 zincir çektikten sonra sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Şimdi biz bu sırayı tekrar ediyoruz. Yelpazelerin üzerinde çoğaltma yapmamız gerekiyor. 5 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bakın zincirli kısımlarda çoğaltma yapmıyoruz. Sadece yelpazenin orada yapacağız. 5 zincir. Bakın 1 2. trabzanın tepesinde bir sık iğne. 5 zincir. 1 2 2. trabzanın tepesinde bir sık iğne yapıyoruz. Çoğaltma işlemini böylece yapmış oluyoruz. 5 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne.
Bu sırayla aynı bu şekilde yapıyoruz. Zincirlerin orada birer sefer, sadece bu yelpazelerin orada çoğaltma işlemi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ortadaki halkayı yapacağım. 2 zincir, tığımı doluyorum. Bu ilk battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Sıramı bu şekilde bitiriyorum. Bu sırada çoğaltma işlemi yaptık. Şimdiki sırada bu sırayı yapıyoruz. Hiç çoğaltma işlemi yapmıyorum. 5 zincir. Bakın sıradaki boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bunu da her boşluğa bir sefer batarak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi her boşluğa bir sefer battım. Şimdi bu sırada yelpazeli sırayı yapıyoruz. Bu son yelpazeli sıra olacak. Şimdi sıramı birleştirmem gerekiyor. 2 zincir. Bu trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Sıramı burada bitirmiş oluyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Normalde yelpazelerin tepesinde batınca bu şekilde sık iğne oluyor. Ama burası sıra bitişine denk geldiği için bakın bu trabzanı battığım yerde yelpaze yapıyorum. Bu benim sadece sıra için çektiğim zincir. Onu trabzan olarak saymıyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde toplamda 5 trabzan yaparak yeni sıraya başlıyorum. Burada sırayı bitirdim. Halkanın ortasında aynı bu şekilde sık iğne yerine sayıyoruz burayı. 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı bu aralarda yaptığımız halkaları yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. Son bir sefer daha halka yapıyorum. 5 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yelpaze yapılacak yere kadar geldim. İlkinde bir boşluk, ikinci yelpazede arada 2 boşluk. Bakın 3. yelpazeli sırada da 3 tane boşluk oluyor. Şimdi bu sık iğnenin üzerine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekerek buradaki gibi yapmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hep bu 3 sırayı tekrar ediyoruz. Yelpazenin üzerinde çoğaltma yapıyoruz. Ondan sonra normal bir zincir, sonra yelpaze yapıyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramı birleştiriyorum. 2 zincir, buradaki trabzan tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramı bitirmiş oluyorum. Şu anda şu kısımdayız. Burayı yaptık. Son 2 zincirlik kısmı yapacağız. Son çoğaltma sırasını yapacağız. Ondan sonra kenar işlemini yapacağız. 5 zincir. Aynı diğer sıralarda çoğaltma yaptığımız gibi 1 2 ikinci trabzan tepesinde bir sık iğne, 5 zincir, 1 2 ikinci trabzan tepesinde bir sık iğne, 5 zincir, boşlukta bir sık iğne. Boşluklarda birer defa sadece yelpazenin üzerinde çoğaltma yapıyoruz. 5 zincir, boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, boşlukta bir sık iğne, 5 zincir. Bakın tekrar yelpazenin orada çoğaltma yapıyoruz. İkinci trabzanın tepesinde bir sık iğne, 5 zincir, 1 2 ikinci trabzanın tepesinde bir sık iğne. Aynı bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz.
Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramı birleştiriyorum. 2 zincir, tığıma doluyorum. Burada başlangıçta yaptığım trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Son zincirli sırayı yapacağım. Bu sırada çoğaltma işlemi yapmıyoruz. 5 zincir. Her boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde bütün boşluklara 5 zincir yaparak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bunu da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir. Burada ilk yaptığımız trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi orta kısmı, zincirli kısmı bitti. Kenar oyasına başlıyorum. Bunu biraz daha büyütmek isteyenler şu 3 sırayı tekrar ederek bunu istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hep 3 sırayı yaparak büyüttük. Aradaki mesafeler çoğaldı. Bunu dediğim gibi bu 3 sırayı tekrar ederek bunu büyütebilirsiniz. Şimdi kenar sırasına başlıyorum. Yelpazeleri hep burada sık iğnelerin üzerlerine yapmıştık ama şimdi yaprakları direkt boşlukta yapıyoruz. Boşluklarda ben toplamda 10 tane trabzan yaptım. Bu sayıyı çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dediğim gibi burayı azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Şimdi hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyoruz. Bir boşluğa bu şekilde trabzan yapacağız. Bir boşluğa sadece bir sık iğne yapacağız bu şekilde. Tekrar tığımı doluyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 10 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sıradaki boşluğa bakın, hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bu kenar işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Bir boşluğa 10 trabzan, bir boşluğa sadece bir sık iğne. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi kenar oyasını sıra sonuna kadar bitirdim. Hiç zincir çekmeden burada birleştirirken yaptığım trabzan tepesine batarak iz sürümü yaparak sıramı birleştiriyorum. Bunu bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şu anda yapacağım işlemi de yapabilirsiniz. Bu kenarların daha düzgün durması ve kenarda bir detay olması için trabzanların bakın tepesine iz sürümü yapıyorum. Bu şekilde bu kenarların düzgün durmasını sağlayabilirsiniz. Trabzanın üzerinden batıyorum, ipi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde iz sürümü yapıyorum. Bütün trabzanların üzerinde birer tane iz sürümü yapıyorum. Bu kısım isteğe bağlı. İsterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz. Buradaki sık iğnenin tepesine de batıyorum. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine iz sürümü yapıyorum. Bakın yaptığınız zaman hem böyle bir detay oluyor hem de bu kenar daha düzgün oluyor. Bu şekilde bunu da sıra sonuna kadar, buraya kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk yaptığım iz sürmenin içinden beri tekrar bir iz sürme yapıyorum. İpimi kesiyorum. Bakın bu sıradaki iz sürmenin içinden beri bu ipimi aşağı doğru çekiyorum. Uzman ek yeri çok fazla belli olmuyor. Sonra bunu da arkada bu trabzanların arkasında saklıyoruz. Şimdi bunu tersten ütülüyorum. İpim ütüye elverişli olduğu için tersten ütülüyorum. Ütü isteyen bir model. Şimdi bunu tersten ütülüyorum. Sehpa örtüsünü yapmak için gördüğünüz gibi 2 yelpaze daha ekledim. Gördüğünüz gibi suplada normalde 3 adet
yelpaze var. Ondan sonra kenar yapılışını geçmiştim. Ama sehpa örtüsünü yaparken bunu biraz daha büyütmek için 2 sıra daha yelpaze ekledim. Ondan sonra normal suplada yaptığım kenar oyasını yaptım. Gördüğünüz gibi hep aynı yerden çoğaltınca bu sehpa örtüm büyüdü. Şu anda bu ütülenmemiş hali. Bunu ütüleyince biraz daha açılacak. Hafif bu yelpazelerin olduğu yerde sivrileşme oldu. Ütülerken orta kısımları da bu şekilde çekerek yuvarlaklığını sağlayacağım. Yuvarlak şekli vererek bunu ütüleyeceğim. Bu şekilde açarak, bakın açılınca daha kendini gösteriyor. Bunu tersten ütüleyip geliyorum. Suplamın çapı 38 santim oldu. Koton iple de aynı şekilde oldu. Makrome iple yaptığımda 38 santim oldu. Bu ölçülerde bir supla için yaklaşık 90 metre civarında ip gitti. Bu sizin kullandığınız iplere, kullandığınız tığ numarasına ve el sıklığına göre bu ölçüler değişiklik gösterebilir. Bu sehpa örtüsü de yaklaşık 55 santim civarında oldu. Bu ölçülerde bir örtü içinde yaklaşık 200 metre kadar ip gitti. Bu modeli istediğiniz iple yapabilirsiniz. Bu şu anda ekranda gördüğünüz %100 koton ip. Bunun da 2 mm koton polyester makrome ipi kullandım. İkisiyle de görünümleri aynı oldu. Suplanın yapılışı bu kadar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.